Binlerce yıl boyunca Mısır'ın çöllerinde kaybolmuş sırlar yavaşça gün yüzüne çıkıyor. Hepimizin bildiği Giza piramitleri ve Sphinx'in gölgesinde kalan daha az bilinen ama belki de daha gizemli bir yapı var. Abu Raş piramidi. Tarihin karanlık sayfalarında kaybolmuş bu piramit kim tarafından ve neden inşa edildiği hala çözülemeyen sırlarla dolu. Mısır'ın en büyük gizemlerinden birine doğru bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Şimdi Abu Raş'ın kayıp sırlarını keşfetmeye başlıyoruz. Ama öncesinde kanala verdiğiniz destekten ve ilgiden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Bir süreliğine bir konu üzerinde çalışma yürütelim arkadaşlar. O da şu ki kanalımız için çok önemli. Biliyorum abonesiniz ya da değilsiniz. Belki de şimdi abone olacaksınız. Bir bu kadar önemli olan bir şey daha var. O da bildirim zilinizi açmak. Şu an 5-10 saniyenizi ayırıp bildirim zilinizi tüm bildirimler için lütfen açın arkadaşlar. Gelecekteki videoların ve paylaşımların sizlere anında ulaşması için çok önemli bir hareket olacak. Bildirim zilinizi açtıysanız o halde devam edelim. Kanaldaki topluluk sayfasında son paylaştığım gönderiye yazdığınız yorumlar inanın ki çok güç verdi bana. Belki de kimsenin soramayacağı bir soru sordum sizlere ve müthiş cevaplar verdiniz. Birkaç tanesini paylaşmak istiyorum. Bunları okuyun ve dahası topluluk sekmesindeki bu gönderimi inceleyerek düşüncenizi belirtin. Herkese yeniden ve yeniden teşekkürlerimi gönderiyorum. Evet, devam edelim. Konu Abu Raş. Abu Raş ismi her ne kadar bir kişi ismiymiş gibi dursa da aslında bir kişi değil. Mısır'da Kahire'nin yaklaşık 8 kilometre kuzeyinde yer alan bir arkeolojik bölgenin adı. Burası eski Mısır'da Firavunlar dönemine ait piramitlerin inşa edildiği bir yer olarak biliniyor. Abu Raş piramidi eski Mısır'ın en gizemli ve en az bilinen yapılarından biridir. Genellikle Kral Keops'un oğlu Firavun Zedefre'ye atfedilen bu piramit ya da piramitler dizisinin kuzeydeki son yapısıdır. Zedefre babası Keops'un izinden giderek büyük bir piramit inşa etmeyi amaçlamış olsa da piramit yarım kalmış veya zamanla büyük zarar görmüş olabilir. Bu nedenle Abu Raş piramidi diğer ünlü piramitler kadar tamamlanmış ya da görkemli değildir. Ancak Mısır bilimciler arasında hala tartışılan bir yapı olup Zedefre'nin hükümdarlığı ve bu piramidin amacına dair pek çok bilinmeyen gizemi barındırmakta. Abu Raş piramidinin kireç taşı iç yapısına bakıldığında bu eşsiz yapının çekirdeğine inmek mümkün. Her bir katman derin çukurlar ve benzersiz çizgilerle dolu. Yüzeyin altındaki karmaşık yapılar bize sadece görselliğiyle değil aynı zamanda tarih boyunca taşların hangi güçlerle yer değiştirdiğini anlamamız için belki de ipuçları sunuyor. Asfan'dan getirilen kırmızı granit bloklar bu devasa yapının inşası sırasında nasıl taşındı? Mısır'ın dağlık arazilerinde bu ağır taşların taşınması antik mühendisliğin muazzam bir örneğini teşkil ediyor. Antik Mısır'ın inşaat teknikleri üzerine çalışmalar yapan bilim insanları bu taşların nasıl kesilip yerinden oynatıldığını hala anlamaya çalışıyorlar. Giza platosu dünyanın en ikonik ve gizemli antik alanlarından biri olarak karşımıza çıkıyor. Büyük piramit, Sphinx ve diğer birçok antik kalıntı yüzyıllar boyunca tarihçilerin ve meraklıların hayal gücünü beslemiştir. Bu ihtişamlı yapıları gözlemleyenler çok az kişinin bu anıtların hala gizemle dolu olduğunu fark ettiğini söyleyebiliriz. Giza'nın yalnızca 10 kilometre güneybatısında daha az bilinen Zetel Aryan nekropolü antik dünyanın sırlarını çözmek için araştırmacıların ilgisini çekmeye devam ediyor. İtalyan mimar ve Mısır bilimci Alessandro Basanti, Zetel Aryan'daki Leia piramidini araştırırken buranın pek bilinmeyen sırlarını gün yüzüne çıkarmayı amaçlıyordu. Basanti'nin çalışma alanında edindiği saygın itibar ona geçmişteki diğer Mısır bilimciler gibi tamamlanmamış ve eserlerden yoksun bir piramitle karşılaşmasıyla sarsıldı. Ancak bu durum onu durdurmadı. Asvan'dan dönerken yukarı plato boyunca alternatif bir yol izlemeye karar verdi. Bu sırada dağınık granit parçaları ve ince taş kesme izleri buldu. Bu, Basanti'nin burada antik işçilerin gizli bir mezar için taş hazırladığını düşünmesine yol açtı. Meraklanan Basanti Giza'ya dönerek kazıdan sonraki 2 gün içinde bölgeyi keşfetmek için bir ekip topladı. Kumların altında yatan gizli yapıların izini sürerken muazzam bir kireç taşı çukuru keşfetti. Burası çok gizemli bir yerdi. Bu çukurun her biri birkaç ton ağırlığındaki büyük kireç taşı bloklarıyla doldurulmuş olması tarihsel bir saklama girişiminin izlerini taşıyor gibiydi.
21 metre derinlikte ne olduğunu gizlemeye yönelik bir çaba, Antik Mısır'ın bilinmeyen yönlerini ortaya çıkarmak için önemli bir fırsat sunuyordu. 8 Aralık'ta ekip bu derin çukurda önemli bir bulguya ulaştı. Eski Mısırlılar bu piramitlerin içinde ne gibi sırlar saklıyordu? Belki de Basanti ve ekibi bu sorunun yanıtına yaklaştıkça antik dünyanın karmaşık yapısının bir parçasını daha çözmeye başlayacaklardı. Piramitler sadece taş ve granitten ibaret değil, aynı zamanda kaybolmuş bilgelik ve inançların birer yansımasıydı. Antik Mısır'ın kendine özgü inşaat teknikleri ve derin felsefesi çağlar boyunca insanları büyülemeye devam ediyor. Bu gizemli yapılar geçmişin sırlarını saklarken günümüzde de araştırmacılar için yeni kapılar aralamaya devam ediyor. Bu noktada yazar Mark Lehner'ın dediği gibi Mısır her zaman hayallerimizi süsleyecek bir gizem olmuştur. Bu piramitler ise bu gizemin kalbidir. İnsanoğlunun bu kadar derin ve anlamlı yapılar inşa etme yeteneği tarih boyunca pek çok düşünürün dikkatini çekmiştir. Her bir taş, her bir hieroglif yalnızca inşa edilmiş bir yapı değil, aynı zamanda geçmişin birer tanığıdır. Bu keşif Basanti'yi heyecanlandırdı ve kazı devam ettikçe özel bir şey bulacaklarına dair inancını arttırdı. Granit blokların taşınması için kullanılan olası makineler olmalıydı. Aralarında büyük bir uyum içinde çalışmaları gerekliydi. Görünüş bu fikirleri doğuruyordu. Basanti bu süreçte granitten oyulmuş, ayna benzeri bir yüzeye sahip oval biçimli bir fıçı buldu. Fıçı kireç ve kil katmanlarıyla dikkatlice kaplanmıştı ve açıldığında içinde sadece ince siyah bir kalıntı buldular. Yapılan incelemeler sonucunda bunun ne olduğuna dair bir açıklama yapılmadı. Test raporları ise hiçbir zaman yayınlanmadı. Basanti bu gizemli fıçının büyük bir önem taşıdığına inanıyordu. Çünkü inşaatçılar bu kadar ileri gitmişse bu sıradan bir obje olamazdı. Ancak diğer Mısır bilimcilerin çoğu bu çukurun sadece bitmemiş bir piramidin temeli olduğu konusunda ısrar ediyordu. Basanti bu durumu destekleyecek iki olay ortaya koydu. Birincisi ekip bir kuyu ortaya çıkardı. İkincisi ise yoğun yağmur çukuru sular altında bıraktı ve odalardaki her şeyi yok etti. Basanti'nin çalışmaları Zetel Aryan hakkında kalıcı bir merak yarattı. Ancak bu alan 1950'lerdeki ölümünden sonra uzun bir süre boyunca hareketsiz kaldı. Firavunlar Ülkesi filminin seti burada hazırlandı. Fakat alan tekrar unutuldu. Basanti'nin notları 1960'larda çalışmalarına devam etmek üzere gelen İtalyan bilim adamları tarafından keşfedildi. Ancak Mısır hükümeti bu aşamadan sonra bir şey yaptı. Zetel Aryan kazı bölgesinin erişimini askeri bir üs olarak tanımlayarak kısıtladı. Bu ani erişim kısıtlaması hükümetin bu alanla ilgili neden bu kadar endişelendiğine dair spekülasyonları arttırdı. Bugüne kadar birçok Mısır bilimci Zetel Aryan'da gizem olmadığını savunurken Basanti'nin araştırmaları alanın sıradan bir piramit temeli olamayacağına dair inancını pekiştirmişti. Çukurun birbirine kenetlenmiş granit bloklarla inşa edilmiş olmasının yanı sıra 800 kilometre uzaktan gelen değerli pembe granitlerin kullanımının nedenini sorguluyordu. Kireç taşının daha kolay işlenebilir olduğunu göz önünde bulundurarak bu yapının ardında ne tür bir gizem olduğunu araştırmayı sürdürmeye karar verdiler. Zetel Aryan, katılaşmış piramit adı verilen yapının Orta Krallık dönemine yani M.Ö. 13. hanedana ait olduğu düşünülüyor. Ancak piramit tamamlanmamış ve yalnızca tabanı günümüze kadar ulaşabilmiştir. Bu piramitle ilgili en büyük gizemlerden biri yapının neden tamamlanmadığı ve buranın ne amaçla kullanıldığıdır. Bazı Mısır bilimciler buranın kral mezarı olarak planlandığını ancak bilinmeyen sebeplerden dolayı inşaatın yarım kaldığını düşünürler. Asıl gizem taban piramidi olarak bilinen ve çok eskilere tarihlenen daha büyük piramitle ilgilidir. Bu yapı Zetel Aryan'daki en ilgi çekici kalıntıdır. Bazı araştırmacılar da bu piramidin Firavun Bikeris ya da diğer bir ismiyle Baka'ya ait olabileceğini öne sürüyor. Ancak bu kesin değil. Bu piramidin tamamlanmamış olması Firavun'un aniden ölümü ya da siyasi kargaşa gibi sebeplerle ilişkilendirilebilir. Bu piramidin en önemli kısmı yaklaşık 21 metre derinlikte yer alan devasa bir yeraltı odasıdır. Bu odanın kullanım amacı tam olarak anlaşılamamıştır. Bazıları bunun bir mezar odası olacağını düşünse de Mısır'da keşfedilen diğer piramitlerde bulunan mezar odalarından farklıdır. Odanın içi oldukça geniştir ve dikkat çekici bir şekilde düzgün oyulmuştur.
Hatta bu oymaların Antik Mısır'daki teknolojiyle nasıl yapıldığı hala tartışma konusudur. Bu yapı ve çevresinde bulunan bazı taş bloklar ve oymalar çok yüksek hassasiyetle yapılmış gibi görünüyor. Bu durum bazı araştırmacılar ve alternatif tarihçiler tarafından Antik Mısır'da düşünülenin ötesinde bir teknolojiye sahip olunduğu veya bu yapıların daha eski uygarlıklar tarafından inşa edildiği iddialarını ortaya çıkarmıştır. Dolayısıyla taban piramidinin yeraltı odasının gerçek amacı bilinmiyor. Bazı teoriler burada bir kralın gömülü olduğunu, bazıları ise dini ritüeller veya astronomik gözlemler için kullanıldığını öne sürüyor. Ancak elimizde yeterli bilgi yok. Fakat 21 metre derinlikteki bu odanın tabanının altında ne olduğunu hiç kimse göremedi veya konu üzerinde çalışamadı. Zetel-Aryan'daki bu piramitlerin tamamlanmamış olmaları az önce de söylediğimiz gibi ve her zaman olduğu gibi bölgenin askeri bölge statüsü nedeniyle kısıtlı erişim altında tutulması ve yer altındaki odaların teknolojik açıdan ileri gibi görünen yapısı bu bölgenin Mısır'ın en gizemli yerlerinden biri olduğunu ortaya koyuyor. Zetel-Aryan'ın gizemi yüzyıllardır Büyük Giza piramidine bağlanan yeni bir teoriyle yeniden gündeme gelmiş durumda. Büyük piramit tarih boyunca birçok araştırmacıyı etkilemiştir. Geleneksel inanış onun bir mezar olarak inşa edildiğini savunurken içeride insan kalıntısı veya hazine bulunmaması pek çok kişiyi soru işaretiyle dolu bir arayışa yönlendirmiştir. 1960'larda Edward Köngel, Büyük Piramidin aslında bir mezar değil, çölü sulamak için tasarlanmış devasa bir su deposu olduğunu öne sürdü. Köngel'in teorisi piramidin iç odaları ve geçitlerinin bir hidrolik sistemin parçası olarak işlev gördüğünü öne sürdü. Ancak bu teori bazı mühendisler tarafından eleştirilse de suyu hareket ettirmek için yer çekimini kullanan bir şahmerdan pompasının bu ölçekte çalışabileceği ifade edildi. 1990'larda deniz mühendisi John Cadman, Köngel'in teorisini daha da geliştirdi. Piramidin yeraltı odasını inceledi ve burada su hasarına dair işaretler buldu. Cadman, piramidin yeraltı odasının tam ölçekli bir modelini yaptı ve bunun bir su pompası olarak işlev görebileceğini doğruladı. Deneyleri beklenmedik bir keşfe yol açtı. Piramit elektrik üretebilecek güçlü sıkıştırma dalga darbeleri üretiyordu. Bu eski Mısırlıların Büyük Piramidi elektrik üretmek için kullanmış olabileceği sorusunu gündeme getirdi. Bakın günümüzde bile bunu anlayamıyoruz ve inanamıyoruz. O halde o antik insanlar bunu nasıl düşünmüş ve dahası nasıl yapmış olabilir? Devam edelim. Cadman'in araştırması piramidin dış kaplamasının yalıtkan beyaz kireç taşından yapıldığını, iç kısmının granit ve altın kapak taşının sivri uçlu olmasının ise elektrik enerjisi üretebilen ve kullanılabilen bir tasarıma işaret ettiğini öne sürdü. Bu yeni bakış açısıyla araştırmacılar Zetel-Aryan'ın gizemini yeniden inceledi. Çukur, Büyük Piramide bağlı eski bir elektrik sisteminin parçası olabilir mi? Bazıları buradaki kazının önemli bir rol oynadığına inanıyor. Büyük Giza piramidi ve Zetel-Aryan insanları büyüleyen birçok sır ve teoriyle doludur. Hem geçmişe ışık tutan bu yapılar hem de onlarla bağlantılı olan teoriler Antik Mısır'ın bilinmeyen yönlerini keşfetme arayışımızda önemli bir yer tutmaktadır. Ünlü Amerikan Mısır bilimci George Reisner, katılaşmış piramit olarak bilinen bu yapıyı araştırmıştır. Reisner bu yapının Zedefre'ye ait olabileceğini öne sürmüştür. Yaptığı çalışmalar bu piramidin de tamamlanmamış olduğunu ve özellikle dış kaplamasında bir eksiklik bulunduğunu ortaya çıkarmıştır. Siyah kalıntılarla dolu bu sistem elektrik üretimi için uzun süredir kayıp olan bir sürecin kanıtını sunuyor aslında. Belki de Mısır hükümetinin 1960'larda Zetel-Aryan'ı kapatmasının ardında yatan neden budur. Çukurun altında hangi sırlar yatıyor? Araştırmalar devam ederken bu alan eski bir uygarlığın ileri teknolojisinin kanıtını tutuyor olabilir mi? Bir gün hayal ettiğimizden çok daha gelişmiş bir eski Mısır gerçeğini ortaya çıkarabiliriz. Eğer bu videonun yolculuğu sizi büyülediyse kanalımıza abone olun, bir yorum yazarak videomuzu şereflendirin ve tüm bildirimlerinizi açın arkadaşlar. Piramitlerin nasıl inşa edildiğine dair alternatif teoriler üzerine konuşmak gerekirse, evet, Büyük Piramidin büyük ölçüde eski Mısırlılar tarafından yapıldığını bir anlamda kabul edebiliriz. Ancak eski Mısırlıların kim olduklarını unutmayalım. Metinlerinin çoğunda bildikleri her şeyin bir mirası olduğunu ve bu bilgilerin hepsinin tanrıların mirası olduğunu vurguluyorlar. Gelin bunu siz açıklayın. Bu ifade Mısır medeniyetinin karmaşıklığını ve bilinmeyen yönlerini araştırmak için heyecan verici bir bakış açısı sunuyor.
Mısır'ın eski antik eserler başkanı Zahi Hawass bu bölge için şöyle söylüyor. Zetel Aryan'daki piramitler Mısır'ın en az bilinen antik yapılarından bazılarıdır. Askeri bölge olmaları nedeniyle tam kapsamlı kazılar yapılamamış, bu da onları modern arkeoloji için bir sır perdesi altında bırakmıştır. Bu yapının yaklaşık 21 metre derinliğinde bulunan bu oda son derece hassas şekilde oyulmuş devasa taş bloklarla çevrilidir. Oda çok düzgün ve büyük taş bloklardan inşa edilmiştir. Bu blokların oyulma ve yerleştirilme şekli Antik Mısır'da olağanüstü bir teknolojiye sahip olduklarına işaret eder. Ancak bu odada ne bir lahit ne de mezar eşyası bulunmamıştır. Odadan yukarı doğru çıkan uzun bir koridor bulunmuştur. Bu koridor yer üstüne doğru açılan ancak tamamlanmamış bir piramidin temel yapısına bağlanmaktadır. Ve özellikle bu piramit yapısında bulunan ve çıkarılan bazı bloklar oldukça büyüktür ve 20 ila 30 ton arasında ağırlığa sahip olduğu tahmin edilmektedir. Antik Mısırlıların bu devasa taşları nasıl yerleştirdikleri ve bu kadar hassas bir şekilde nasıl oydukları, yerlerine kondukları ve taşıdıkları bilim insanları arasında tartışma konusu olmuştur. Zetel Aryan ve çevresiyle ilgili araştırmalarda bulunan modern bir Mısır bilimci olan Mark Lehner şöyle söylüyor. Zetel Aryan'daki piramitler, Antik Mısır'ın bilinmeyen sayfalarında kalan yapılardır. Firavunlar bu devasa yapıları inşa ederken neyi amaçlıyordu? Tamamlanmamış olmaları tarih boyunca bize anlatılmayan bir hikaye sunuyor. Asıl sorulması gereken sorulardan bir tanesini de biz soralım. Bu bölge alelacele araştırmalara neden kapatıldı ve askeri bölge olarak ilan edildi? Burada ne saklanıyor olabilir? Zaten her seferinde hep aynı şey olmuyor mu? Ve sizce bir gün Göbekli Tepe'de kapatılabilir mi? Zetel Aryan, zamanın tozlu sayfalar arasında sıkışıp kalmış, çözülmeye bekleyen bir sır. Binlerce yıl önce inşa edilmiş ancak tamamlanmamış devasa yapılar. Yer altında saklanan devasa odalar, taşların ardında gizlenen bir bilinmeyen. Hiçbir firavunun adını taşımayan bu piramitler bizlere kadim Mısır'ın anlatılmayan hikayelerini fısıldıyor olabilir mi? Tamamlanmayan projeler, kaybolan mezarlar ve modern çağın erişemediği sırlarla dolu bu bölge, arkeolojinin belki de en büyük bilmecelerinden biri. Hangi eller, hangi güçler bu inşaatları durdurdu? Neden buralarda bir mezar bulunamadı? Ve en önemlisi bu yapılar gerçekte ne için inşa edildi? Zetel Aryan zamanın içinde dolmuş bir muamma olarak kalmaya devam ediyor. Ancak belki bir gün bu taşlar sırrını açıklayacak. Ve o gün geldiğinde insanlık olarak geçmişin bilinmeyen kapılarını açmış olacağız. Fakat şimdilik Zetel Aryan'ın derin sessizliği içinde bir cevap aramaya devam ediyoruz.